Kürtlerin kökenleri konusu gerçekten de çok geniş bir alan. Üzerine o kadar çok şey yazılmış ki Evet, tam bir derya deniz. kesin net cevaplar bulmak zor biliyorsun. Ama elimizdeki bazı kaynaklar hakikaten ilginç ipuçları veriyor. Bugün senin için incelediğimiz materyaller de özellikle eski bir halka, Gutilere odaklanıyor. Ve Kürt tarihiyle olası bağlantılarını ele alıyor. Bakalım bu kaynaklar bize Gutiler hakkında neler anlatıyor? Şöyle bir girelim mi konuya? Girelim tabii. Köken konusu hep böyle katmanlı zaten. Şimdi kaynaklar Kürt kelimesine benzer ifadelere bakınca genelde ilk yazılı örnek olarak milattan önce 400'lerde Xenofon'un bahsettiği Kardukileri yani Karduçi'yi gösteriyor. Evet. Ama çok daha eskiye giden izler de var. Mesela milattan önce 2400'lerde Lagaş kralı Karda diye bir kabileden bahsediyor. Milattan önce 2200'lerde Ur kralı Kürde toprağı diyor. Bunlar da ilginç detaylar. Kesinlikle. Ya da savaşçı olarak veriyor. İlgi çekici. Ve şimdi asıl çarpıcı iddia geliyor. Kaynak, eski başbakanlardan Profesör Şemsettin Günaltay'a atıfta bulunarak diyor ki, Gutiler Neolitik çağda, yani düşün milattan önce 8000 civarında Gutium diye bir şehir kurmuşlar. Milattan önce 8000 mi? Bu inanılmaz bir şey. Evet, yani 10.000 yıl öncesi demek bu. Yerleşik bir medeniyetten bahsediyoruz. Bu iddia hakikaten çok dikkat çekici. Yani bilinen birçok Mezopotamya uygarlığından çok daha eski bir yerleşik hayata işaret ediyor. Bu eğer doğruysa Gutilerin Mezopotamya'daki köklerinin ne kadar derin olabileceğini gösteren gerçekten sarsıcı bir nokta. Kaynaklara göre Gutiler sadece yerleşik de değilmiş üstelik, askeri olarak da müthiş bir güç olmuşlar. Öylemiş. M.Ö. 2649 gibi bir tarihte Sümer ve Akatları yenip bölgeyi ele geçiriyorlar ve yaklaşık 125 yıl kadar da yönetiyorlar. 125 yıl. Evet, az değil. Hatta Nippur'da bulunan bir belgede Gutilere ait tam 25 kralın ismi geçiyor. Bu da yönetimin ne kadar organize ve sürekli olduğunu düşündürüyor. Tabii canım, 25 kral ismi az buz değil. Hatta bu gücün zirvesi de galiba M.Ö. 2233'te yaşanmış. Kaynağa göre Guti kralı Er-Ridu-Piçir, Akat kralını yeniyor ve tüm Mezopotamya'ya hakim oluyor. Evet. Ve kendini de bayağı iddialı bir şekilde dünyanın dört bir yanına hükmeden kral ilan ediyor. Düşünsene, o dönem için bu nasıl bir güç göstergesi? Muazzam. Peki bu kadar geniş bir alana hükmeden bir gücün arkasında nasıl bir yapı vardı acaba? Yani nasıl yönetiyorlardı? İşte orası da çok ilginç. Kaynaklara göre Gutiler, bildiğimiz gibi tek bir merkezi kraliyet ailesine bağlı değillermiş. Nasıl yani? Her aşiretin kendi kralı var ama tüm Gutileri yönetecek olan genel kral her 3 yılda bir seçimle belirleniyormuş. Seçimle mi? Vay be. Evet, kaynak bunu ilkel bir federasyon biçimi olarak tanımlıyor. Bu oldukça sıra dışı, esnek bir sistem gibi duruyor o dönem için. Kesinlikle farklı. Belki de bu yapı, yani bu esneklik, onların hem gücünün hem de uyum yeteneğinin kaynağıydı. Ama aynı zamanda zamanla Lulular gibi bazı grupların ayrılmasına ve sonuçta zayıflamalarına da yol açmış olabilir. Mantıklı. Nitekim milattan önce 2120'de Ur devleti tarafından yenilgiye uğratılıyorlar ve yönetimlerine son veriliyor. Ama hikaye orada bitmiyor. Yani yenilgiye rağmen gösterdikleri direnç de dikkat çekici bence. Kaynağa göre Kral Tigran liderliğinde Zagros dağlarına çekiliyorlar ve Anzan adında yeni bir devlet kuruyorlar. Evet, doğru. Ve varlıklarını milattan önce 612'ye kadar, yani Med İmparatorluğu'na katılana dek sürdürüyorlar. Bu da binlerce yıllık bir sürekliliğe işaret ediyor aslında. Müthiş bir dayanıklılık. Kesinlikle. İşte bu binlerce yıllık süreçte isimlerin, kimliklerin nasıl değiştiğini, yani iz sürmenin ne kadar zor olduğunu da görüyoruz. Tam bu noktada kaynağımız dil bilimsel bir bağlantı olasılığına da değiniyor. Nasıl bir bağlantı? Dreifer diye bir araştırmacıya atıf yapıyor. Diyor ki, Karda, Kardoi, Gurdi, Kirti, Guti gibi farklı zamanlarda, farklı metinlerde geçen bu isimler aslında hepsi aynı kökene dayanıyor olabilir. Aradaki farklar işte lehçe farklılıkları ya da eski metinleri okurkenki zorluklardan kaynaklanıyor olabilir diyor. Bu da tarihsel kimliklerin ne kadar akışkan, ne kadar değişken olabileceğini gösteriyor bize. Gördüğün gibi yani elimizdeki bu kısa metin bile Kürtlerin kökenlerine dair tartışmanın
ne kadar eski ve katmanlı olduğunu ortaya koyuyor. Aynen öyle. Özellikle Gutiler, işte bu 10.000 yıl öncesine dayandırılabilecek yerleşik yaşam iddiaları, Mezopotamya'daki o etkili yönetimleri ve o dönem için gerçekten ilginç olan federasyon yapılarıyla bu tartışmanın önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor, bu kaynakta en azından. Evet, bu inceleme bize sadece Gutilerin bu kaynakta anlatılan tarihini değil, aynı zamanda antik toplulukların tarihini yeniden yazmanın, yorumlamanın zorluklarını ve çeşitliliğini de gösteriyor bir yandan. Kesinlikle. Sana ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Gutillerin binlerce yıl önce uyguladığı iddia edilen bu ilkel federasyon modeli, yani aşiretlerin kendi kralları olması ama genel bir kralın seçimle belirlenmesi gibi yapılar, acaba o coğrafyanın daha sonraki, hatta belki günümüzdeki siyasi kültürünü, güç dengelerini ne ölçüde etkilemiş ya da ne ölçüde yansıtmış olabilir? Güzel bir soru, üzerine düşünmeye değer.